Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu elimde gördüğünüz yarım eldiven modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Günde 5 saniyeye kadar yapabilirsiniz diyorum. Çünkü inanılmaz kolay. Hemen şöyle elimden çıkarıp bir de bu şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem, şık. Bunu yetişkinlerde, çocuklarda, hatta bebeklere dahi yapabilirsiniz. Ortasındaki modeli biliyorsunuz zaten, hanım dilendi modeli. İstediğiniz sırada yapabilirsiniz. Daha büyük, daha küçük. Benim ellerim biraz minik arkadaşlar. 12-13 yaşındaki çocuğun elleri kadar ellerim var. O yüzden ben 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. Eğer sizler biraz daha büyük yapmak istiyorsanız 5 sıra 6 sıra şeklinde yapabilirsiniz. Veya bebeklere yapmak istiyorsanız 3 veya 4 sıra hanım dilendi yapıp etrafını lastik yapabilirsiniz. Birazdan anlatacağım gibi. Ben hemen bir tane zaten yapmıştım şu şekilde. Hemen onun ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın benim elime yaptığım eldiven 9,5 santim geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi sizler büyüklüğünü ilk yaptığınız model bu şekilde olacak. Yani 1, 2, 3, 4, 5 sıra olacak ilk yaptığımız model. Bunu elinizin üzerine koyduğunuzda eğer bu şekilde duruyorsa tamamdır. Eğer küçük duruyorsa bir sıra daha, büyük duruyorsa bir sıra eksik yapacaksınız. En son sıraya ana rengimizi, lastik rengimizi yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar, çok da uzatmak istemiyorum konuşmayı. Ama bu bilgileri de vermek zorundayım. Kullandığım ipi hemen söylüyorum. Alize'nin süper yana ipini kullandım. Bu renkler vardı elimde. Bu renkleri kullandım. 2,5 numaralı da tığ kullandım. Sizler 3 numaralı tığ da kullanabilirsiniz diyorum. Ve hemen yapımına geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup hemen yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim böyle şirin videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak içinse bu videonun altına yorum yazıp bir de videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu modelin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halka ile başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Tığımı içinden geçirip tığımın numarasını söylemiştim herhalde, birden unuttum. 2,5 numaralı tığ kullanıyorum. Şöyle yeniden yapalım. İpimi halka haline getirdim. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladığım halkamın içine batırıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte 3 tane oldu. Araya bir zincir çekiyorum ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Araya bir zincir, tekrar aynı yuvanın içine batırıp 3 tane ikili trabzanım oluyor. Bu üçlü grubu 4 kez yapacağız arkadaşlar. Bir zincir, son olarak yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Eğer çok dar geliyorsa ve bir kat fazla yapmak istemiyorsanız aralara 2 zincir de çekebilirsiniz. Bakın şöyle 1, 2, 3 tane yuvam oldu. Şimdi 4. yuvayı da bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepesini batırarak kaydırma yöntemiyle kapattım. Ve benim 1, 2, 3, 4 tane ikili trabzan grubum olmuş oldu. Bir zincirimi çektim ve ipimi kestim. Hemen arkasını çeviriyorum ve daha ince bir tığımı alıp şöyle herhangi bir ilmeğe battım. Sihirli halkamın ipine bir düğüm atıyorum ki sihirli halkam çözülmesin. Bunu başta yaparsanız daha sağlıklı ilerlemiş oluruz arkadaşlar. Sonradan açılma yapabilir. Bu da örgünüzün gidişatını yanlış yönlendirebilir.
O yüzden bu sırada izlememi yaptım. Gördüğünüz gibi artık sihirli halkam çözülmeyecektir. Hemen diğer rengime geçiyorum. Diğer rengim şöyle aldım. Çoğu arkadaş zaten biliyordur hanım dilendi modelini. Ama bilmeyenler için yine de şöyle tane tane anlatmak istiyorum. Bakın şöyle bir zincir çektiğimiz bölüme batırdım. Sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın arkada da ipimi yürütüyorum. Buraya çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yaptım. Araya bir zincir çekiyorum. Diğer bir zincirlik bölüme battım. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Köşe yapıyoruz. Burada her bir zincirin arasına. Tekrar aynı yere batırdım. 1, 2, 3. Diğer köşeye batarken sadece bir zincir. Bakın şu ipi de şu şekilde tam zincirin olduğu bölüme getireceğim. Bir zincir içine batırıp 3 tane ikili trabzan. 2 zincir tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan. Kırmızıdan çok görünmüyor diye bu bölümü kesmeden gidiyorum. Bakın şöyle bir zincirlik bölüme geldiğimde bir zincirlik bölümüm şurada. 1, 2, 3, 2 zincir ve yine aynı köşemin içine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Araya bir zincir ve ilk battığım köşenin içine tekrar batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ikinci sıramda bu şekilde bitti. 1, 2 zincir, ilk çektiğim zincirin tepesine batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. İkinci sıramı bu şekilde bitirmiş oldum. Arkadan şöyle iplerimi de kesebilirim. Zaten saklayarak ördük bunları. O yüzden hiçbir sorun çıkarmaz. Şöyle pembe bir ipim var. Hemen onunla devam edeceğim. Üçüncü sıradayım. Herhangi bir köşeden yine başlıyorum. 3 zincir, 2 tane ikili trabzan çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir, hemen ortadaki boşluğa batırdım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, köşemin içine batırarak yine az önce köşede ne yaptıysak o şekilde 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan şeklinde bu sırayı bitiriyoruz. Çok videoyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonunda da köşemizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum araya ve ilk baktığım köşeye tekrar batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir, ilk çektiğim zincirin şöyle tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve 3. sıramı da bitirmiş oluyorum. 4. sıramdayım. Yine kırmızıyı aldım. İpime bir düğüm attım ve herhangi bir köşeden yine aynı şekilde devam ediyorum. Önce yarım bir köşe yapıyorum. 3 zincirimi çektim. 2 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzanım oldu. Araya bir zincir. Önümdeki boşluğa batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir. Diğer boşluğa batırıp 1,
2, 3. Bir zincir, diğer boşluğa batırıyorum. Köşeme batırıyorum daha doğrusu. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir, tekrar köşemin içine batırıp 3 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine bir zincir çekiyorum. Ve ilk battığım köşeye 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir, ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım ve motifimi bitirdim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 sıra yapmış olduk. Ben bunu ikinci motif olarak yapıyorum. İlk motifte lastiği hangi renkte yapacaksanız bir sırada o renkle geçip bitiriyoruz. Zaten yapımını öğrendik. 2 sırada da ne yapıyorsak 3. sırada da onu yapıyoruz. Bakın şu ortadaki ikili 3 tane trabzan ilk sırada 1, daha sonra 2'ye çıkıyor. Burada da önce 1, sonra 2, en son sırada da 3 tane. Çoğunuz biliyorsunuz zaten ama bilmeyenler için şöyle bir hatırlatma yapmış oldum. Birinciyi bu şekilde yapıyoruz, bekletiyoruz. Daha sonra ikinciyi şöyle 4 sırayı yapıyoruz ve 5. sırada hem 5. sıramızı yapıyoruz hem de birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Hemen birleştirme için şöyle yine köşeden başlıyorum. 3 zincirle. Evet, şöyle yine yarım bir köşe yaptım. Bir zincir. Bu sırayı bu şekilde düz gidelim. Şöyle ikinci sırada, ikinci köşede birleştirmemizi yaparız. Bir zincirimi çekiyorum diğer boşluğa. Zaten 5. sırada aynı bu şekilde devam edecek. Hem onu da görmüş oluyorsunuz bu şekilde. Bir zincir. Hemen önümdeki boşluğa. Pardon. Farklı bir renk karışmış araya ama tüy. Evet. Bir zincir. Bakın şurada da ne yapıyorduk? Şunu şöyle araya sıkıştırıyorum. Beraber örüyorum. Evet. Buraya sadece 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi birleştirmemizi yapacağız. Bakın. Burada sadece bir zincir çektim. Köşeye battım. 2 tane 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İpimi uzattım. Şimdi diğer motifin köşesinden ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle geçirdim. Bir zincir çektim ve köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Burada hiç zincir çekmeyelim. İkinci göze batıyorum. İlmeğimi içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Bu aralarda bir zincir vardı hatırlıyorsanız. Yine bir zincir çekmemiz gerekiyor. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Tekrar önümdeki göze battım. Bir zincir devam ediyorum. 1 2 3. Bu şekilde sırayla ilmekleri içinden geçiriyorum. Bir zincirlik bölümleri ve birleştirmemi yapmış oluyorum. Son göze battım. Bir zincir ve köşeme batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
1, pardon, 2 ve 3. Arada köşede 2 zincir çektiğimiz için bir zincirimi çekiyorum ve hemen bakın köşeye battım, bir zincir ve tekrar köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve birleştirmemi bu şekilde bir tarafının yapmış oluyorum. Gördüğünüz gibi şu sırayı düz devam edeceğiz arkadaşlar, birleştirme yapmadan. Böyle videoyu kesmek istemiyorum, kafanızı karıştırmamak amaçlı. Video uzayacak ama yapacak bir şey yok. Kafanızı karıştırmak istemiyorum çünkü. Yine araya bir zincir. Şöyle hızlı yapayım ben. Kafanızı karıştırmak istemiyorum çünkü. O yüzden videoyu da kesmek istemiyorum. Aslında yapımı oldukça kolay ama yeni öğrenen arkadaşlar şaşırabilir. Evet, bir zincir çektim. Köşeme batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın ön yüzü burası, tersi burası. Şöyle kapattım. İki tarafı da düz olacak. Bir zincir çektim. Bakın şöyle gösterirsem daha. Hemen köşeden battım. İçinden geçirdim. Bir zincir ve köşeme 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen boş göze battım. Bir zincirimi çektim. Devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Hemen diğerine bakmak istiyorum ben. Yanlışlık yapmamak adına. Ezan bitsin, hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın köşemizi yaptık. Bir tane şöyle trabzanlarımızı yaptık. İlmeğimi uzattım ve bunu da birleştiriyorum. Parmak arası bırakacağız çünkü. Bir zincir çektim. Bakın köşemi ve bir tane 3 tane şu trabzanımı birleştirdim. Model diyelim, kafamız karışmasın. 2 taneyi birleştirmeden başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum ve hemen yanındaki boşluğa batırdım. Burada 2 taneyi birleştirmiyorum. Bir zincir, köşeye batıyorum. Köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim ve şöyle göstersem daha net anlaşılacak. Köşenin içine battım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir. İlk çektiğim zincire başını dolamadan batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle biraz sıkalım ki orada bir bolluk oluşmasın. Şöyle. Burada devam edeceğim için ipimi kesmiyorum. Şöyle hemen size göstermek istiyorum. Bakın parmak bölümüm. Hemen şöyle elimi geçirip göstermek istiyorum. Tabii ben bunu kendi elime göre yaptım. Çoğunuz biliyorsunuz zaten benim kızım yok. Böyle ne yaparsam ya kendime yapıyorum ya hediyelik yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak arkadaşlar. Parmak bölümümüzde bakın tam geliyor. Bu şekilde. Evet. Şimdi hemen tersini çeviriyorum. Bakın burada zaten arada yürüttüğümüz iplerimiz var. Onları unutmadan keselim ki bu kötü görüntü gitsin. Evet, ben bunları zaten arada hep örerek devam ettiğim için
tekrardan bunları saklamamın hiçbir anlamı yok. Zaten saklanmış şekilde. Gördüğünüz gibi iplerimizden de kurtulduk. Şöyle tekrar düzünü çeviriyorum. Evet, şimdi şöyle bilek kısmındaki lastik kısmını yapıyoruz. O da inanılmaz kolay. Dediğim gibi günde 4-5 çift yapabilirsiniz. O kadar kolay. Bakın biz neredeyiz şu anda? Şuradaki, biraz daha yakınlaştırayım. Bakın. İlk şu 3 trabzanın ilkindeyim. 3 tane zinciri çektim ve 3 trabzanın üzerine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirimiz vardı ama ben o bir zincirin arasına batmıyorum. Yine 3 tane trabzanın ilkine batırıp ikili trabzan yapıyorum. Sadece trabzanların tepelerine batırıyorum. Zincir bölümüne hiç dokunmuyorum arkadaşlar. Eğer bileğinize dar gelirse şöyle 2 sıra örün. Eğer bilek kısmınıza dar gelirse şöyle yapabilirsiniz. Bakın oldu, elinize geçirdiniz, dar geldi. Şu araya batıp birer tane de aralara ikili trabzan yapabilirsiniz. O zaman bilek kısmınız daha geniş olur. Eliniz daha rahat içine girer. Benim şu anda yaptığım tam benim bileğime uygun geliyor. Şöyle arayı göstermek için buraya kadar ördüm. Şöyle şurayı iyice göstermek istiyorum. Bakın 2 taneye battım. 3.'ye batıyorum. Ve bir de şu birleştirdiğimiz bölümün arasına batırıp bir tane de buraya yapıyorum. Bakın. Daha sonra yine tek tek trabzanların tepesine batmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. Başında oluyorum. Bakın 3 tane trabzanın tepesine de 3 tane yaptım. Şöyle modelimi ayırıyorum. Hemen ortasına batırdım. Bir trabzan buraya yaptım. Şöyle biraz elimi sıkarak yapayım. Bol olmasını istemiyorum. Evet. Şimdi burada ilk yaptığım trabzanın tepesine, zincirin tepesine batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi buradayım ben. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın bunu bir kabul ediyorum. Başında oluyorum. Hemen onun önündeki, yani şuraya değil buraya şöyle beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Hemen yanındakine şöyle bakın. Arkadan batırarak yapıyorum. Bu lastiği çoğumuz biliyoruz zaten ama bilmeyenlerimiz de muhakkak vardır. Bir önden beline dolayarak ikili trabzan, bir arkadan beline dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı arkadaşlar tamamen bitirelim. Bakın bir önden bir arkadan şeklinde. Evet, bir arkadan şeklinde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bir tane trabzanım kaldı. Arkadan almıştım. Bunu da önden alıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Ve araya hiç zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bakın önden alınmışlara önden batıyorum. Arkadan doladıklarıma da arkadan tekrar dolayıp ikili trabzan yapıyorum. Önden doladıklarıma önden, zaten belli oluyor bakın yerleri. Arkadan doladıklarıma da arkadan. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz sırada lastiğinizi yapabilirsiniz. Uzunluğu tamamen size kalmış. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bu bizim 3. sıramız oluyor. Ben çok uzun olmasını istemediğim için şöyle arkadan batalım. Hemen diğerini göstereceğim ben. Bu şekilde arkadaşlar her sırada
Öndekilerine önden batıyoruz, arkadakilerine arkadan batıyoruz. Burada 3 sıra yaptık. Şimdi ben kaç sıra yapmışım? Zaten bakın çizgilerden belli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yapmışım arkadaşlar. Dediğim gibi ben 6 sıra yaptım ama sizler 8 sıra, 9 sıra, yani istediğiniz uzunluğa bağlı bilek kısmını yapabilirsiniz. Ben 6 sıra tekrar örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. 6. sıramı bitirdim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Dediğim gibi uzunluk tamamen size kalmış. 7 sıra 6 sıra yaptım ben. Sizler 7 8 tam gelebilir. Bunu da belirtmek istedim. Elinize sürekli giyip ölçerseniz sizin için iyi olur. Şöyle ben üstünkörü hemen saklayayım iplerimi. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Tabii ki bu ipleri saklaması önemli. Çünkü sürekli elimize giyeceğimiz için çıkma ihtimali yüksek. O yüzden ne kadar saklarsak bizim için o kadar iyi. Evet. Şimdi parmak bölümümüzü, buradaki hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Şurayı 3 sıra ördüm arkadaşlar. Şurayı nasıl yaptıysak bu bölümü de aynı yapıyoruz. Bu parmaklarımızın uç kısmı. Normalde 3 sıra denk geliyor ama ben birazcık kısa olsun istediğim için 2 sıra yaptım. Dediğim gibi sizler 3, 4 ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Ama benim ölçüm 2 sıra. Bilek kısmındaki lastikle aynı başlanıyor ve aynı devam ediyor. Burayı da ayrıyeten göstermeye gerek yok. O yüzden burayı göstermeyeceğim. Ama parmak kısmını hemen gösteriyorum. Parmak kısmı önemli çünkü orada şaşırabilirsiniz. Bakın. Şöyle nereden kolay başlayabiliriz? Bakın yine böyle köşeden başlayayım ben. Bakın tam şöyle iki model arasına batıyorum. Sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Bakın hemen şöyle bakın araya battım ya da şuradan başlayalım da kafanızı karıştırmayayım ben sizin. Çünkü az önceki gibi değil. Bakın ilk üçlü trabzandan başlayalım. İlkine battım. Şöyle sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. İkinciye batıyorum. Üçüncüye. Diğer trabzan tepesine batıyorum. Yine aralara batmıyorum. Dediğim gibi siz eğer daha bol yapmak isterseniz aralara da bir zincirlik bölümlere de batabilirsiniz. Evet, başında oluyorum. Bakın 3 tane yaptım. Hemen diğer modelin tepesine batıp 3 tane ikili trabzan. Evet. Bakın burada iki model ayrımına geldim. Başında oluyorum. İki modelin tam ortasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra yine tek tek ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde ben parmak kısmını 3 sıra yaptım. 3 sıra benim için yeterli geldi. Hep tekrar ediyorum farkındayım ama dediğim gibi tamamen size kalmış bir şey. Kaç sıra yapmak isterseniz elinizin ölçüsüne göre. Benim elim birazcık çocuk eli gibi. Evet. Sonuncu trabzanıma battım. Ve bakın. Yine şöyle iki ara. Bir altta battığımız için o ara kapalı görünüyor. Şöyle tam ortaya batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bakın bu şekilde oldu.
Şimdi 3 zincir ve bilek kısmında ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Hemen önümdekini önden beline doladım. İkili trabzan. İkinciye arkadan beline doladım. Öndekinin önden, arkadakinin arkadan. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, yine sıra sonuma geldim. Burası biraz dar olduğu için biraz zor oluyor. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi önden aldığımı önden, arkadan aldığımı da arkadan. 3. sırayı da bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, son sıramı da bitirdim. Yani 3. sıramı kaydırma yöntemiyle kapattım. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Tekrar elime geçirip göstermek istiyorum sizlere. Bakın. Gayet düzgün oldu. İpini de birazdan saklayacağım. Biliyorum çok kötü görünüyor. Evet, bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi sadece şu bölümümüz kaldı. Onu da videoyu uzatmamak amaçlı göstermeye gerek görmüyorum. Çünkü bilek kısmında neleri yaptıysak burada da onları yapacağız. Burada biz 6 sıra yapmıştık. Burada sadece ve sadece 2 sıra yapacağım. Ben 2 sıra benim için yeterli oldu. Sizler dediğim gibi 2, 3, 4 ne kadar isterseniz yaparsınız. Ben hemen bu kısmı da 2 sıra örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben 2 sırada aynı şekilde parmak uçlarını ördüm. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen elime geçirip göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Bunları kullanmayı kıyamam herhalde ben. Evet. Şöyle çok şık ve çok güzel duruyor. Bu iple de hiç fena olmadı. Ben Antalya'da yaşıyorum. Maalesef burada havalar çok soğumadı henüz. Hala bizler denize girenler bile mevcut. Burada biliyorsunuz ki kış çok olmuyor. Kar da yağmıyor. Ama yine de soğuklarda kullanırım diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi eldivenlerim bu şekilde. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Sevenleriniz de kendi çocuklarınızla paylaşırsınız yapıp diye düşünüyorum. Hatta yapıp da satabilirsiniz diyorum ve bugünlük de videomuzun sonuna geldik diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.